Herkese merhaba. Bu videoda sizinle NecoAI platformunun SAP danışmanı asistanını test edeceğiz birlikte. Şimdi NecoAI platformuna gidip giriş yapalım. Ve buradan SAP Consultant Team'i seçelim. Ve daha önceden hazırlanmış olduğumuz soruyu SAP Consultant Team'e soralım. Sorumuz şu. SAP S/4HANA sistemine müşteri siparişine girilen karakteristik değeriyle planlı birincil ihtiyaçta girilen karakteristik değerine göre mahsuslaşma yapmak mümkün mü? PPDS kullanmadığımızda özellikle belirtiyoruz. Şimdi burada sistem nasıl işliyor ondan bahsedeyim biraz. Biz SAP hakkında bir soru soruyoruz. Bunu bir supervisor agent karşılıyor. Supervisor agent bu soruyu ilgili danışmanlara dağıtıyor. Yani bu soru ST ile ilgili ise ST'ye, PP ile ilgili ise PP'ye. Şimdi bu örnekte olduğu gibi supervisor bunun ST ve PP ile alakalı olabileceğini düşündü ve ilgili danışmanlara sorularını sordu ve cevaplarını aldı. Bu demomuzda ST, PP ve MM danışmanları mevcut. Ama burada MM danışmanına ihtiyaç olmadığı için ona herhangi bir soru sormadı supervisor'ımız. Daha sonra ST ve PP'den aldığı cevabı Answer Compiler'a gönderdi. Answer Compiler da bize iki danışmanın verdiği cevabı kompoze ederek, birleştirerek bir sonuç döndü. Şimdi sonuçta ne diyor? Bir özet kısmını okuyalım hızlıca. İsterseniz siz videoyu durdurup daha detaylı okuyabilirsiniz. Standart S/4HANA MRP süreçlerinde müşteri siparişi ve PIR arasında mahsuslaştırma yalnızca miktar bazlı olarak gerçekleşir. Karakteristikler dikkate alınmaz. Bunun için diyor PPDS modülü vardır diyor. Ama diyor eğer karakteristik bazlı mahsuslaşma ihtiyacınız varsa özel geliştirme gereklidir diyor. Peki ben burada bir özel geliştirme yapacak olsam bunu nasıl yapabilirim onu sormak istiyorum. Burada bizim SAP danışman asistanımıza enhancement yapmak istesem bu enhancement'ı nereye yapmam gerekiyor diye bir soru daha sordum. Bakalım şimdi nasıl karşılık alacağım. Şimdi burada kritik nokta şu. Benim sorduğum soruyu öncelikle Retrieval Augmented Generation mantığıyla daha önceden sisteme eğitmiş olduğum bilgilere bakıyor. Daha sonrasında gidiyor LLM'le bunu buluşturuyor bu bilgiyi ve bana bir geri dönüş yapıyor. Şimdi enhancement yapmak istediğimde e, nereye yapmam gerektiğini PP danışmanına sordu. PP danışmanı da bana burada belli başlı bilgiler döndü. Bir body döndü ve bir user exit ve bir body daha döndü. Burada bu body'lerin olduğunu da aslında arka planda Google aramasıyla doğruluyor. Ama şurada bir doğrulama yapmış. Bu terimin SAP'de varlığı Google aramasıyla doğrulanamadı diyor. Yani bu ne demek? Böyle bir body olmayabilir. Yani bir answer compiler'ımız bazen PP danışmanından aldığı bilgiyi burada LLM'in halüsinasyon görme ihtimali olduğu için Google aramasında bir denetleme yapıyor. Şimdi burada MD Perflex Cons Google aramasıyla doğrulanmış. Exit bu exit'imiz Google aramasıyla doğrulanmış. Ama buradaki bu body Google aramasıyla doğrulanamamış. Yani bunu burada bir halüsinasyon görmüş olabilir diyor ve bize cevabı son halini iletiyor. SAP danışmanımızın çalışma mantığının bu şekilde olduğunu kısaca özetleyebilirim. İstediğiniz zaman videoyu durdurup cevabı detaylıca okuyabilirsiniz. Burada videomuzu tamamlıyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.